12 bin yıl önce Pleistosen dönemi, yani halk dilinde buz devri ve sona ermesine yaklaşık 300 yıl var. Kuzey Amerika'da pek de ufak sayılmayacak bir mağaranın içinde doğuyorsun. Çoğu kedide olduğu gibi gözlerin kapalı doğdun ve önümüzdeki 7 gün boyunca da böyle kalacak. Ve yine çoğu kedide olduğu gibi bir süre annene bağımlı takılacaksın. Çita videosundan da öğrendiğimiz üzere annenin sütüyle besleneceksin, seni koruyacak falan feşmekan. Günler bu şekilde geçiyor. 15 gün doluyor ve artık mağaradan çıkma vaktin geliyor çünkü eğitilmesi gereken bir soytarısın. Annenle beraber dışarı çıktın ama bir dakika, dışarıda biri var. Yani öncelikle babanla düzgün konuş. Eğitimini ondan alacaksın. Alacağın eğitimde ağzının içindeki iki devasa hançer nasıl kullanılmalı, nasıl avlanılır, neler avlanır, nelerle uğraşılmaz, bölgeni ve aileni nasıl korursun, pusuya nasıl yatarsın gibi gibi yoğun bir müfredat var. Aylar bu müfredatla, diş bileylemekle, annenin getirdiği ufak kemirgenleri yemekle ve bol bol uyumakla geçip gidiyor ve artık 1,5 yaşına geliyorsun. Şu dönemler artık soytarılığı bırakıp avlara katılmaya başladığın dönemler. Grupça pusulur, grupça çullanılır ve grupça yenir. Sağlam bir ailesiniz. Günlük avlarınızı icra edip kendi yağınızda kavrulurken günlerden bir gün gözünüzü kestirdiğiniz bir dev tembel hayvan, yani şu arkadaş 4 metrelik boyu ve 4 tonluk ağırlığıyla ağacın dallarına uzanıp yaprak toplamaya çalışırken sizi fark edip topuklamaya başlıyor. Tam annen ona engel olacakken onu da ezip geçiyor ve annen feci halde yaralanıyor. Onu sakin bir yere götürüp ilgileniyorsunuz ama nafile. O artık aranızdan ayrılıyor. Artık 2 kişi kaldınız. Derken baban da yeni bir eş bulmak için kayıplara karışıyor. Dolayısıyla artık tek başınasın. Şimdi ne yapacağız? Ben sana söyleyeyim. Kuzey Amerika'nın kralı olacağız. Yapılması gereken ilk işin kendine ait bir bölge bulmak olduğuna karar veriyorsun. Bunun için arayışlara başladın ama arayışlar pek de istediğin gibi gitmiyor. Buralarda daha az mamut, daha çok Amerikan aslanı var. Yani daha az yemek, daha çok rakip. Dolayısıyla sen de kuzeye gidiyorsun. Kuzey Amerika'nın kuzeyine. Soğuk havayı seven devasa otçullarla dolu bereketli topraklara. Yolculukla geçen sayısız günden sonra sonunda kuzeye varıyorsun. Buralar soğuk ama bereketli. Yabancı ama umut vaat edici. Fakat bir sıkıntı var. Hala kendine bir bölge bulmuş değilsin. Güneyde yarıda kalan arayışlara kuzeyde yeniden başlıyorsun. Günler kar, kış kıyametle, bölge arayışlarıyla, arada sırada yakaladığın avları yemekle ve hayatta kalmakla geçiyor. Ve sonunda hiç de fena olmayan bir yer buluyorsun. Alışsan iyi edersin. Ömrünün büyük bir kısmı burada geçecek. Yeni bölgenin tadını çıkarıp günlerini gün ediyorsun. Ve yıllar böylece geçip gidiyor. Artık 3 yaşındasın. Üçüncü yaş günü kılıç diş kaplanlarda prime döneme girme zamanıdır. Bu dönemde bu soğuk toprakların fatihi olma maceramıza başlamadan önce videonun sonunda çıkacak hayvanlardan birini yorumlarda belirterek sıradaki videonun konusunu belirleyebilirsin. Şimdi gel sana prime dönemindeki özelliklerinden bahsedeyim. Tabii ki dişlerden başlayacağız. Bu dişler epey havalı görünüyor olabilir ama havalı oldukları kadar da dezavantaj yaratıyorlar. 22 santimetreye kadar uzayabilen bu dişler dev tembel hayvan, mamut gibi büyük avlar için tasarlanmış. Çünkü günümüz kedileri gibi avını boğarak bitirmek yerine 120 dereceye kadar açabildiğin çeneni kullanarak tek ve doğru bir hamleyle şah damarını keserek bitiriyorsun. Bu dişlerin de iç yapısı hançer gibi keskin olduğundan dolayı bu işlem tereyağı kesmek kadar kolay oluyor. Ama bu hamleyi yanlış bir yere yaparsan bu hassas yapıdaki dişlerin kırılması işten bile değil. Avlanma stratejilerin günümüz kedilerine hiç benzemiyor. Zaten görece kısa olan kuyruğun yüzünden pek hızlı koşamıyorsun. Çünkü kediler bu uzun kuyrukları manevra yaparken dümen olarak kullanır. Dolayısıyla genellikle büyük avları pusu kurup doğru zamanı bekleyerek yakalıyorsun. Pençelerin anormal büyüklükte. Büyük olmalılar çünkü tam bir güreşçisin. Üzerine atladığın avı yere yıkıp sabitliyorsun. Sen onun işini bitirirken hayvan hareket etmemeli. Hayvan hareket ederse dişlerine güle güle diyebilirsin. Gövde uzunluğun 2 metre, vücut ağırlığında 250 kilo kadar. Ama bunlar pek de mühim mevzular değil. Şimdi maceramıza dönelim. Her sabah uyandığında bölgeni işaretleyerek buraların sana ait olduğunu el aleme belli ediyorsun. Bu işlemin avantajları soytarılara hadlerini bildirmek olurken dezavantajları ise büyük otoburların da bu kokuyu alıp bölgene girmekten çekinmesi. Dolayısıyla her ava çıkacağında kendine uzaklarda sote bir yer belirleyip pusuya yatıyorsun ve avının gelmesini bekliyorsun. Yine pusuya yattığın günlerden bir gün pusuya yattığın yerde bir takım horultular duyuyorsun. Seslerden onun da bir kılıç dişli kaplan olduğunu anlıyorsun. Ama iki cambaz bir ipte oynamaz. Tanımadığın etmediğin Similodon'a da nasıl güveneceksin zaten. Dolayısıyla yanına tanışmaya gidiyorsun. Gittiğinde fark ediyorsun ki bu bir dişi.
Sen de son zamanlarda hayatında bir eksiklik hissediyordun zaten. Onu görür görmez bu eksikliğin sebebini anlıyorsun. Biraz sohbet, biraz muhabbet, biraz güç gösterisi, biraz da bölge sahibi olduğunu belli ettikten sonra hatunu tavlamayı başarıyorsun. Zaten bugün hem av gelmedi hem de akşam oldu. Beraber bölgenizin yolunu tutmaya başlıyorsunuz. Günler yeni eşinle beraber avlanmakla, avladıklarınızı yemekle, bölgenizi korumakla ve türün devamlılığını sağlamakla geçiyor. Şimdi bebek yolda. Üzerinden 4 ay geçiyor ve yeni bir bebek dünyaya geliyor. Similod Osman. Aile saadeti? Aynen öyle. Similodonlar aile saadetine sahiptir. Ama bir sıkıntı var. Bebe her gün kar kış kıyamette mi uyuyacak? Bebe için sığınacak bir ev inşa etmeye başlıyorsun. Aynı vakti zamanında babanın size inşa ettiği ev gibi. Hatta daha iyisini, böyle saksılı falan. İnşaat mühendisliğiyle bebeni korumakla ve ailene yemek sağlamakla geçen 15 günün ardından artık Osman eğitim alacak yaşa geliyor. Aynı babanın sana öğrettiği öğretileri bu soytarıya öğretmeye başlıyorsun. Günlerden bir gün sen Osman'a eğitim verirken eşin kursağınızdan bir iki lokma bir şey geçsin diye ava çıkıyor. Ve büyüklüğü küçümsenemeyecek bir geyiği kıskıvrak enseliyor. Başarıyla avladığı hayvancağızı sırtına alıp evin yolunu tutmaya başlıyor. Fakat bir sıkıntı var. İki kendini bilmez it kopuk eşini ve sırtındaki bu bilmem kaç kiloluk ziyafeti görünce gözleri dönüyor. Ve eşini takip etmeye başlıyorlar. Belli ki bu soytarıların bir bölgesi bile yok. Eşin eve geri döndüğünde Osman hızla ekmeğine koşuyor. Ama sen bir sıkıntı olduğunu anlıyorsun. Bu ikiz dingiller bir anda karşınıza çıkıyor ve hem evinizi hem bölgenizi hem de avınızı elinizden almak istiyor. Kanın gövdeyi götürdüğü saatlerce süren bir savaşın ardından bu ikiliyi geldikleri yere göndermeyi başarıyorsunuz. Şimdilik güvendesiniz. Ama şimdilik. Günler yine Osman'ı eğitmekle, aileye yemek sağlamakla, bölgenizi korumakla ve bol bol dinlenmekle geçiyor. Osman artık ava hazır. Dişleri de yerine oturdu. Artık bu bebeği sahada test etmenin vaktinin geldiğini düşünüyorsun. Ve ava çıkıyorsunuz. Gittiğiniz yerde bir dev tembel hayvanın ağaçtan yaprak toplamaya çalıştığını fark ediyorsunuz. Sessizce yaklaşıyorsunuz ama hayvan sizi fark ediyor ve bir anda yerinden fırlayıveriyor. Tam sen hayvan kaçtı diye üzülüyorken bir anda Osman'ın hayvanın yolunu kesmeye çalıştığını fark ediyorsun. Küçüklüğünde yaşadığın o korkunç an gözlerinin önüne geliyor ve aniden fırlayıp patlayıcı bir hızla bu dev tembel hayvanı yere seriyorsun. Osman'ın başını bu beladan kurtarmış olmanın da verdiği keyifle hep beraber yemeğinizi yemeye başlıyorsunuz. Günler günleri kovalıyor ve artık Osman 2 yaşına geliyor. Ergenliğin de getirdiği asilikle aile evinde huzursuzluk çıkarmaya başlıyor. Ne deseniz zıt, ne yaparsanız yaranamıyorsunuz. Zaman bu asilikle geçerken günlerden bir gün uyandığında Osman'ın yerinde olmadığını fark ediyorsun. Yerine doğru gittiğinde de yerde bir not fark ediyorsun. Osmansız geçen hüzünlü ve yalnız ayların ardından artık 8 yaşına geldiniz ve iyice bunadınız. Güreşirkenki kuvvetiniz hatırı sayılır bir miktarda azaldı. Hayat zorlaşmaya başladı. Günlerden bir gün sen yine günlük koku bırakma işlerini ayarlarken geçtiğimiz yıllarda bölgenizi işgal eden ikiz dingiller geri dönüyor. Geçenki savaşın intikamını almaya gelmişler ve bu sefer daha kalabalıklar. Vakit savaş vaktidir. Onları olabildiğince savuşturmaya çalışıyorsunuz ama sayı üstünlükleri galip gelmelerini sağlıyor. Artık buraya kadarmış. Tam onlar son darbeyi indirecekken bir anda tanıdık bir kükreme sesi ortalığı inletiyor. Evet, bu Osman. Hem de yanında bir Kuzey Amerika dilberiyle. Çetenin alfasına tekmeyi vurduğu gibi iki büklüm ediyor. Bunu gören diğer soytarılar da zaten hemen topuklamaya başlıyorlar. Hayat yeniden aile saadetine dönüyor. Havalar ısınıyor, topraklar yeniden size ait oluyor. Oğlunla gurur duyuyorsun. Nasıl da büyümüş eşek sıpası.